Bardak ayran, pet şişede su içerken ne yaparız? Açarız kapağını, kafamıza dikeriz. Ama genelde böyle dikerken o bardak bir yumulur. Pet şişe böyle bir ezilir, büzülür. Çünkü içeri hava girecek bir ortam yoktur. Ağzınızı böyle dayarsanız oraya. İçeri hava girmeyince ne olur? Bir vakum oluşur içeride ve bardak böyle içe doğru yamulur, büzülür. Sıkıntılı bir durum. Bunun önüne geçmek için ne yapmak gerekir? İşte bugün bu konuyu inceleyeceğiz. Malzemeler: pet şişe, kapak, kap, su, pipet, hortum, silikon tabancası, havya. Şimdi arkadaşlar ayran bardağı değil daha büyük bir şişe kullanıyorum. Aynen böyle devasa bir 10 litre ya da 15 litrelik bir pet şişem var. Bunun üstüne delikler açacağım arkadaşlar. Bakın şurada havya denen lehim makinesi gibi böyle bir malzemeyle 3 tane delik açıyorum. Kururken ben de kapağımı da deliyorum. Bunu da sonradan neden deldiğimi size anlatacağım. Şimdi bunu bantlayacağım. İlk aşamada bu kapak kapalı olması gerekiyor. Kapattık. Güzelce böyle bantladım bakın. Şimdi içine su dolduracağım. Ama yanımda bir su kaynağı yok. O yüzden arkadaşlarımdan destek istiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya kadar su doldurdum. En aşağıdaki pipeti açık bıraktım. Üsttekileri de kapattım. Burası da kapalı şu anda. Şurada bir su basıncım var. Ve elimi çektiğim anda ne olacak? Sonuçta bir sistemde bir delik var ve suyun dışarı akmasını gözlemleyeceğiz. Hazırsanız elimi çekiyorum. Çektim. Ne oluyor ya? Tıkalı. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani bunları kapattık. Burası kapalı. Niye buradan su akmıyor? Yani bu kadar mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ne var? Basınç dengesi. Ya. Buradaki durumumuz şu. Tam bu deliğin oradaki açık hava basıncı, etki eden açık hava basıncı, kabın içerisindeki sıvı basıncı ve bu bölgedeki hava basıncına eşit. Eğer aksi durumlar yaşansaydı, yani açık hava basıncı yüksek olsaydı ne olacaktı? Kabın içerisine hava girişi olacaktı. Öteki türlü buradaki basınç buradan yüksek olsaydı ne olacaktı? Dışarıya sıvı akımı gerçekleşecekti. Ufak ufak bazen böyle damlıyor. Neden biliyor musunuz? Bak böyle şimdi plastik ya arkadaşlar. Böyle hareket ettiği zaman falan bakın ufak ufak sular akıyor. Böyle bir hava girişi çıkışı gibi durumlar gerçekleşiyor. Ezilip bükülmeler gerçekleşiyor. Plastikten kullandığımız için. Bu cam olsaydı veya metal bir şey olsaydı hiç gözlemlemeyecektik büyük ihtimalle. Şu anda da zaten yeterince çarpıcı bu arada. Etki çok enteresan yani. Neden 3 tane delik açtık madem? Burada da arkadaşlar bir diğer konuyu gözlemleyeceğiz. O da sıvıların akış hızı. Diğer 2 kapağı da açacağım. Diğer 2 pipeti de açacağım daha doğrusu. Ve ne olacak? Çok hızlı bir şekilde size anlatacağım. Bakın şimdi. Aynı anda açmaya çalışıyorum. Bakın. Bakın ikisinden akıyor, bundan akmıyor. Neden? Buradan hava basıncı giriyor işte. Şimdi yukarıdaki kapağımızın bandını sökeceğim. Kapağı açayım hatta direkt. Bakın ne oldu? Aynı anda üçünden de su akmaya başladı. Şimdi bakın farklı hızlarda akıyor. Çünkü ne oldu? Bu pipetin üstündeki sıvı miktarı azaldı. En alttakinden daha hızlı akıyor. Çünkü neden? Alttakinde sıvı basıncı ve üstten gelen basınç daha yüksek arkadaşlar. Bunda ona etkileyen basınç miktarı az. Dolayısıyla bakın etkileyen basınç azaldıkça üstteki sıvı da azalıyor ve ne oldu? Bunun da hızı kesildi. Şimdi bunu kapatsam ne olacak? Değişmiyor gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Buna etkileyen basınç miktarı değişmedi. Dolayısıyla akış hızı da değişmedi. Bu böyle akmaya devam edecek. Giderek hızı azalacak. Akmaya devam edecek. Fakat biz bunu artık burada durduralım ve
bir diğer meseleyi gözlemleyelim. Şimdi arkadaşlar sıvı basıncı yükseklikle doğru orantılı. Ne kadar yüksek bir sıvınız varsa sıvı basıncı o kadar yüksek oluyor. Bizim deneyimizde ilk etapta ne oldu? Pipetleri açtığımız ve kapağı da açtığımız versiyonda aslında en başından beri en hızlı sıvı akışı en aşağıdakindeydi. Çünkü neden? Açık hava basınçları eşitlendi, birbirlerini nötrlediler. Dolayısıyla geriye bizim ne kaldı? Sıvı basıncımız kaldı. Buradaki pipetin de sıvı basıncı en yüksek olduğu için, çünkü en aşağıda ve H değeri en yüksek. Yani 3H dersek buna. 3H değerinde bir yükseklik olduğu için en hızlı bundan aktı. En biraz 2'den aktı, en az da buradan aktı. Hızdan bahsediyorum. Şimdi deneyimize bir üçüncü değişken ekleyeceğiz. Bir boru. Arkadaşlar burada ne gözlemledik? Yani sıvı miktarı azaldıkça, yükseklik düştükçe basınç azalıyor. Yani debim düşüyor. Ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki buradaki su bitene kadar ya da en azından işte bu pipetten su çıkacağı şu seviyelere gelene kadar aynı miktarda, aynı hızda akmaya devam etsin. Amacım bu. Bunu da yapacak bir yöntem buldum. Geliyor. Şimdi suyu doldururum tekrardan. Şimdi yine düzeneğimi, bakın açık hava basıncı yukarıdan etki ediyor. Kapalı bir kap halinde. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu açacağım. Az evvel kapak kapalıyken ne olmuştu? Su akmamıştı. Bakalım şimdi ne olacak? Çılgınlar gibi su akıyor, görüyorsunuz. Neden? Çünkü açık hava basıncı fakat açık hava basıncı artı sıvı basıncı. Dolayısıyla burada bir nötrlük durumu söz konusu değil artık. Burada bir daha büyük bir basınç meselesi var. Fakat benim amacım neydi? Ben şunu biliyorum az evvelki deneyden. Bu su miktarı azaldıkça buradan akan suyun hızı düşecek. Bunu biliyorum. Fakat bunu istemiyorum. Amacım bunu durdurmak. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Bu kapağın üstüne gördüğünüz gibi borumu taktım. Bu daha uzun bir boru. Bunun uzun olmasının bir sırrı var. Onu birazdan açıklayacağım. Bir de yapacağım bir işlem daha var. Bu silikonla yine bu boruyu buraya sabitlemek. Neden sabitliyorum? Eğer ben bunu yeterince kapatmazsam açık hava basıncı etki etmeye devam edebilir. Bunu neden yapıyorum? Yine birazdan anlatacağım size. Amacımı öğreneceksiniz. Şimdi tabancam ısındıysa kapağımı sabitledim. Bunun içerisine daldırıyorum. Amacım neydi arkadaşlar? En alttaki pipetten çıkan suyun sabit bir hızda akmasını sağlamak. Bakalım becerebilecek miyim? Açıyorum. Bakın fark ettiniz mi? Hızı düştü. Hızının düşmesinin bir sebebi var. O da işte bu boru. Fakat su miktarı azaldıkça hızı azalmıyor. Gördüğünüz gibi. Bu boru neden hızı düşürdü biliyor musunuz? Çünkü açık hava basıncı artık buradan değil, buradan etki ediyor. Eğer ben bu pipeti yukarı aşağıya hareket ettirebiliyor olsaydım, şu an ettiremem çünkü silikonla sabitledim açık hava basıncı gelmesin diye. Eğer hareket ettirebiliyor olsaydım çok büyük ihtimalle H'la oynayacağım için yukarı kaldırsam hız artacaktı fakat sabit hızla akmaya devam edecekti. Aşağı indirseydim belki de tamamen suyun akışını kesiyor olacaktı. Çünkü artık açık hava basıncı aşağıda kalacaktı. Daha alttan bir delik delmem gerekecekti. Bakın gördüğünüz gibi sabit hızla akmaya devam ediyor. Su miktarı azalıyor olmasına rağmen basınçta bir değişim olmadı. Basınçta bir değişim olmadığı için de hızda bir değişim olmadı. Beklediğimiz şey şu: hortumun olduğu yere gelene kadar, yani şu kadarlık mesafeyi dahi suyun akış hızına bir değişim olmadan tamamlaması. Şimdi anlattığımız şey şu: H'la bağlantılı diyoruz ve açık hava basıncının etkisiyle bağlantılı diyoruz. O zaman ben şurayı açsam ki artık bakın bu pipetin ucu boşa çıktı. Buradan da bir açık hava basıncı etkisi olacak. Yani şuradakinden değil de
buradakinden etki olacak. Dolayısıyla neyi beklerim? Sıvının hızlanmasını. Gördünüz mü? Bunu açsam neyi değiştirir? Bir şey değiştirmez. Bundan su akar büyük ihtimalle. Bunu kapattım. Çok az arttı. Bunu kapattım. Açık hava basıncı ve sıvı basıncı. Arkadaşlar bu şişenin adı Mariotte şişesi artık. Yani neye yarıyor? Sabit debi. Sabit debi ihtiyacı doğduğunda Mariotte şişesi kullanılıyor arkadaşlar. Birçok alanda da bunlar kullanılıyor. Adını 17. yüzyılda yaşamış olan Fransız fizikçi Edme Mariotte'den alır arkadaşlar bu şişe. Sabit hızla akmasını istediğimiz toprak infiltrasyon sistemleri, gübreleme ve laboratuvarlardaki bazı deneylerde bu şişe kullanılıyor arkadaşlar. Çok kıymetli bir buluş aslında. Basit gibi gözükse de bize birçok disiplini, sıvıların nasıl davrandığını, akışkanların mekaniğini anlatan, ders olarak okutulan bir konunun aslında basit bir gösterimini gördük. Fakat bu basitliğin altında büyük bir bilim yatıyor. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Soru: Mariotte şişesinin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sıvının akışını sağlamak. B. Sıvının sabit bir debiyle akmasını sağlamak. Deneyin başında ne demiştim? Ayran içerken böyle yamulur, büzülür falan. Bunlardan nasıl kurtuluruz? Aha, şuraya bir delik açarak. İçtiğiniz ayranın bir kısmını açar, diğer kısmını kapalı bırakırsınız. Onu böyle içerken içeride vakum oluşur, ayran büzülür. Şuraya bir delik daha açın. Kapağın diğer tarafına. Sıvının çok daha rahat bir şekilde aktığını ve bardağında hiç büzülmediğini göreceksiniz. Bu deneyi evde de yapabilirsiniz. Sonuçta ayran içmek basit bir şey. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.